Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizler için görüntüsü muhteşem, çıtır çıtır, çok lezzetli bir bayram baklavası hazırladım. Hemen tarife geçiyorum. İlk olarak hamuru yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 5 su bardağı unu alıyorum. Ben baklavalarımı 2-3 çeşit hamurla yapıyorum arkadaşlar. Bu seferki hamurumuz kabartma tozlu olan. Hamurun içerisinde tereyağı ve yoğurt yok. Unun ortasını açtım. Malzemeleri teker teker ekliyorum. 2 tane yumurta, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke ve 1 fiske tuz ekliyorum. Hamurumu yoğurmaya başladım. Güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur elde edelim. Baklava hamuru sert olursa açması zor olur. O yüzden hamurumuz mutlaka yumuşak olmalı. Şöyle toparladıktan sonra biraz yumrukluyorum. Bakın bu şekilde hamurumun kıvamını şöyle göstereyim sizlere. Şimdi iyice yoğurdum, pürüzsüzleşti ve bezelere ayırıyorum. Hamuru parçalara böldükten sonra 16 adet beze yaptım. Bu ölçüdeki hamurdan serme baklava yani dilim baklava yaparsanız bir tepsi çıkar. Ama benim bu tarifte yaptığım bu pileli baklavadan 2 tepsi çıktı. Şöyle tepsinin içerisine nişasta serpiyorum. Bezelerin altları yapışmaması için. Ve bezeleri yuvarlayıp tepsinin içerisine dizeceğim. Nişasta olarak buğday veya mısır nişastası her ikisini de kullanabilirsiniz. Baklavanızı yaparken sadece nişasta kullanın arkadaşlar. Kesinlikle un ve nişastayı karıştırmayın. Bezeleri hazırlayıp bir kenara aldıktan sonra şimdi küçük küçük açıyorum hamurları. Yani bir çay tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacak. Bu şekilde açıp tekrar tepsiye dizeceğim ve hamurlarımı bu şekilde dinlendireceğim. Böyle ufak ufak açıp dinlendirdiğimiz zaman hamurlarımız daha kolay açılıyor. O yüzden bu yöntemi yapıyorum. Bezelerin hepsini açtım. Şimdi dinlendireceğim tepsiye diziyorum. Yine altının yapışmaması için biraz nişasta serptim. Hamurların üzerine de yine azar azar nişasta serpiyorum. Ve aralarına mutlaka bu şekilde poşet kapatarak diziyorum. Eğer poşet koymadan üst üste koyarsanız hamurlar yapışır arkadaşlar. Mutlaka poşet koyun. Bütün hamurların aralarına poşet koyarak bu şekilde tepsiye dizdim. Ve yaklaşık 3-4 saat dinlendireceğim hamurlarımı. Eğer hamurunuzu akşamdan yoğuracaksanız yine aynı şekilde yapıp buzdolabında dinlendirin arkadaşlar. Sabaha kadar üzeri bu şekilde poşetlerle kapalı olarak buzdolabında dinlendirin. Gün içinde yapacaksanız buzdolabına koymanıza gerek yok. Şimdi ben dinlendirdim hamurlarımı 3-4 saat ve açmaya başlıyorum artık baklavamızı. Altına üstüne bolca nişasta serpelim. Daha önce de çok kez belirttim. İlk aşamada nişastasını bolca ekleyelim. Sonra eklemeyelim arkadaşlar yufkamıza. Yufkalarımızı açabildiğimiz kadar açalım. Kenarlarında kalınlıklar kalmasın arkadaşlar. Açarken oklava ile kenarlarına iyice
bastırarak açarsanız yufkanız ince olur. Yufkamı açtım arkadaşlar. Bu kadar açılmış olması yeterli. Şimdi baklavamıza şekil vereceğiz. Öncelikle açtığım yufkayı ortadan ikiye kesiyorum. Sonra gördüğünüz genişlikte şeritler kesiyorum tekrar. Yufkanın en kenar kısımları hariç bir yufkadan 4 adet şerit elde etmiş olduk. Yufkamızın uç kısmından kestiğimiz bu parçaları da diğer düzgün olan şeritlerin üzerine bu şekilde sererek yaptım. Şimdi pileli baklavamızın şeklini verelim. Kestiğimiz şeriti bu şekilde iki elimizle pile yapıyoruz arkadaşlar. Gayet kolay bir şekilde yapılıyor. Gördüğünüz gibi yufkanın uç kısımlarından da biraz bırakıyoruz. Çünkü üzerine kapatacağız. Bakın çok kolay bir şekilde yapılıyor. Herkes yapabilir. Hiç zor değil yapılışı. Bakın uç kısmından kestiğimiz parçayı da diğer şeride eklemiştik. Onu da bu şekilde pile yapıyoruz. O da kolay bir şekilde yapılıyor bakın. Şimdi hepsini yaptım. Üzerine cevizini ekliyorum. Cevizleri biraz iri kıyım olarak çektim arkadaşlar. Tam pile yaptığımız kısma 2 çay kaşığı kadar ceviz ekledim. Şimdi uçta kalan bu kısımları cevizli yerin üzerine kapatıyorum. Ve her iki ucunu içe doğru katlıyorum. Açılmayacak şekilde katlayalım. Ve bu şekilde ters çevirip baklavalarımızı hazırlıyorum. Hepsini aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Cevizler dökülmemesi için uçta kalan kısımları cevizlerin üzerine kapatıp her iki ucunu karşılıklı birleştiriyorum. Bakın. Görüntüsü bu şekilde. Yapılışı da çok kolay. Herkes yapabilir bu tarifi. Görüntüsü, lezzeti muhteşem bir baklava oldu. Çıtır çıtır, harika. Mutlaka bu bayramda yapın diyorum. Servis etmesi de çok kolay. Tek tek porsiyonluk olduğu için. Bakın bu şekilde hepsini yapıp hazırladım. Görüntüsü çok güzel. Yapması da çok eğlenceli. Ve yaptığım baklavaları şeklini bozmadan tepsinin içerisine alıyorum. Tepsi olarak dikdörtgen borcam kullandım arkadaşlar. Bu hamurdan bu şekilde 2 tepsi baklava çıktı. Onu da belirtmek istiyorum. Baklavam hem göze hem damağa hitap eden bir baklava oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Öyle çok masraflı bir baklava da değil. Gördüğünüz gibi çok az iç malzeme ekliyorum. Ama yerken damağınıza dolu dolu geliyor, emin olabilirsiniz. Çıtır çıtır muhteşem oldu. Ayrıca 2 tepsi çıkması da çok güzel. Çok bereketli bir baklava oldu. Bu sene de farklı bir baklava yapayım diyenler için muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin. Herkesin yapabileceği kolay bir baklava. Çok güzel, çıtır çıtır, çok lezzetli oluyor. Tekrar tekrar belirtiyorum bunu. Gerçekten muhteşem bir baklava oldu. Bakın şu anda bile şekli harika görünüyor pişmeden de. Tepsideki görünüşü de yine aynı şekilde çok güzel oluyor. Şimdi baklavalarımı yapmayı bitirdim. Tepsimiz doldu arkadaşlar. Kalan hamurları da başka bir tepsiye yine aynı şekilde yaptım. Ama videonun uzamaması için onu göstermedim. 150 gram tereyağını erittim. Bu şekilde fırçayla baklavaların üzerine sürüyorum. Tereyağını bolca sürelim arkadaşlar. Tereyağının içerisine ben sıvı yağ eklemedim. Az miktarda olduğu için. Sizler isterseniz 100 gram tereyağı eritip yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bu baklava diğerleri gibi fırında çok kalmıyor arkadaşlar. Çok çabuk pişiyor. O yüzden başında bekleyerek pişirelim. Önceden ısıttığım 160 derece fırına gönderiyorum şimdi. Şimdi şerbetimizi hazırlayalım.
Bu hamur ölçüsü için 5 su bardağı toz şeker ve 5,5 su bardağı su kullanarak şerbet yapıyoruz. Ama ben şu anda tek tepsiyi ıslatacağım için 2,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı su ile şerbet hazırlıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 12-13 dakika kadar kaynattım ve indirmeye yakın birkaç damla limon ekleyip şerbetimi hazırladım. Şimdi tatlımız pişti arkadaşlar. Fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış. Görüntüsü harika. Ve tatlıyı şimdi şerbetle buluşturuyorum. Tatlımız sıcak, şerbeti ılık olarak buluşturdum arkadaşlar. Baklavamız çok katlı bir baklava olmadığı için bu şekilde tatlısı sıcak, şerbeti ılık olarak buluşturdum. Baklavamızın şerbetini ekledikten sonra daha da bir güzelleşti. Bakın görüntüsü muhteşem. Bu baklavaya isim olarak bazıları gazete baklava demiş. Bazıları pileli baklava demiş arkadaşlar. Her iki isim de söyleniyor. Şimdi baklavamız biraz şerbetini çektikten sonra servis tabağına alarak sizlere içini de göstereceğim. Çıtır çıtır, görüntüsü muhteşem. Bakın servis etmesi de çok kolay. Dağılma, yırtılma olmadan temiz bir şekilde servis ediliyor. Görüntüsü muhteşem oluyor bakın tabaktaki hali de. Şimdi kesiyorum ve içini göstereceğim sizlere. İçi dolu dolu oluyor arkadaşlar. Çok az ceviz eklememize rağmen içi gerçekten dolu dolu oldu. Şöyle bakın. Muhteşem bir görüntü. Mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Bu baklavayı bayramda yapın. Gerçekten olay olur. Baklavamın alt kısmını da göstereyim hemen. Yine alt kısmı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.